Herkese merhaba, ben diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de çok güzel bir video ile karşınızdayım. Videomuzun başlığı ödem attırıcı detoks suyu. Biliyoruz ki bu konuda birçok insan muzdarip. Genellikle de kadınlarda çok fazla ödem oluyor. Normal zamanda çok fazla, bir de adet döneminde ekstra da artıyor. O yüzden bakalım neler yaparsak ödemi vücudumuzdan atabiliriz, bu konuda konuşacağız. Öncelikle ödem nedir? Size bundan bahsetmek istiyorum. Ödem dokularda ve doku aralarında aşırı sıvı birikmesi ve bununla birlikte de eklemlerde, ayaklarda, ellerde, parmaklarda şişliklerin ortaya çıkmasını biz ödem olarak değerlendiririz. Bu vücudumuzda tabii ki istemediğimiz bir durumdur. Peki ödem atmak için ne yapmak gerekir? Biraz da bunlardan bahsedelim. Ben şimdi size bunu iki yöntem olarak vereceğim. Öncelikle vücudumuzda ödem oluşturmamalıyız. Yani ödeme mahal verecek besinler tüketmemeli ve hareketlerde bulunmamalıyız. Bunun sonucunda da yine de ödem varsa ödem atmak için de bazı şeyler yapalım ki onları da vücuttan atalım. Önerilerimin yanında bir de size böyle bir çay tarifi oluşturdum. Ondan da bahsedeceğim. Şimdi öncelikle vücudumuza ödem almamak için ne yapacağız? Bazı besinler var. Özellikle bunlar karbonhidrat grubu. Bunu artık herkes biliyor. İçeriğinde gluten olan besinler. Gluten dediğimiz besin, daha doğrusu yapı, içerisine su çeker ve vücudumuzda bununla birlikte şişme meydana getirir. Dolayısıyla siz çok fazla gluten içeren besinler aldığınız zaman vücudunuzda daha fazla su tutulumu olacaktır. Karnınız şişecektir, işte eklem araları şişecektir. Burada da bu besinler hangileri? Bulgur pilavı olabilir. Çok sağlıklı diyoruz ama maalesef çok fazla vücutta su tutar, özellikle şişer. Bunun yanında beyaz un, esmer un çok fark etmez. Esmer un da sağlıklı olsa da fazla yediğiniz zaman o da vücutta su tutacaktır. Bunun dışında ne olabilir? İşte börek olur, kek olur, pasta olabilir. Yani içerisine un giren, ayrıca mesela makarna olabilir, kısır olabilir. Bunlar vücudumuzda çok fazla su tutacaktır. Ne yapıyoruz? Bu besinleri olabildiğince azaltıyoruz ki vücudumuzda ödem oluşmasını öncelikle bir engelleyelim. İkinci olarak mutlaka tuz tüketimini azaltmak istiyoruz. Çünkü yemeklere koyduğunuz tuz gün içerisinde zaten çok fazla oluyor. Bunun yanında ekmekten tuz alıyorsunuz, yemeğe koyduğunuz salçadan tuz alıyorsunuz. Bazı besinlerin içerisinde tuz var. Dolayısıyla ne kadar fazla tuz tüketirseniz tuz vücutta su tutucu bir etkiye sahip olduğu için ödeminiz ekstra olacaktır. Şöyle insanlar görüyorum ben. Yemeği görüyor, hiç tadına bakmadan üzerine ekstradan tuz atıyor. Bilmiyorum orada şu an beni izleyenler arasında da böyle danışanlar varsa aşağı yorum olarak yazsınlar ama böyle insan çok fazla. Bir zaman sonra bu vücutta ekstra ödem yapmaya başlıyor ve sizi rahatsız ediyor. Ne yapacağız? Günlük 6 gramdan aşağıya tuz almaya çalışacağız. 6 gram kadar tuz günlük olarak tüketimimiz için yeterlidir. Bu da bizim için bir çay kaşığı veya birazcık daha bir çay kaşığından fazla olabilir. Üçüncü olarak da mutlaka paketli ürün tüketimine dikkat edeceğiz. Çünkü genellikle paketli ürün tüketimlerinde bazen bunlar bisküvilerin içerisinde de var. Yani şekerli sandığınız bir şeyin içinde aslında koruyucu madde olarak tuz da bulunur. Dolayısıyla siz hiç tuz tüketmiyorum deyip belki de bir tatlı bir bisküviden de vücudunuza tuz alıyor olabilirsiniz. Bunlar genelde gözden kaçar. Bunun yanında bunları biliyorsunuz zaten, salamura ürünler, işte pastırma, sucuk gibi aşırı tuz içeren besinler, konserve ürünler, turşu, şalgam, bu tür besinlerden uzak durmalıyız. Özellikle konserve ürünlerde bezelye yediğiniz zaman göreceksiniz ki o tuzun içerisinde bekler bozulmaması için. Bunlar da vücudunuza ekstra tuz alımına neden olacaktır. Öncelikle bunların tüketimini sınırlıyoruz. Şimdi size anlattığım bu 3 madde vücudunuza tuz alımını kısıtlıyor. Yani ne yapıyoruz? Biz aslında ödemin kaynağını ilk başta kesmeye çalışıyoruz. Bu bizim için önemli. Şimdi sayacağım 2 madde de vücudumuzdan ödemi nasıl atarızın biraz daha bize cevabını verecek. Ne yapıyoruz? 4. madde olarak da günlük mutlaka 2 litre su içmenizi isteyeceğim. Çünkü eğer vücudunuza yeterli su almazsanız vücut diyor ki benim su kaynaklarım kısıtlı ve dışarıdan su girişi olmuyor. Ne yapıyor? Vücudunuzun idrara gitmesini, su atmasını engelliyor. Yani içerisinde su tutuyor. O yüzden ne yapacağız? Günde 2 litre su içeceğiz. 5. madde olarak da ne yapabiliriz? Kiraz sapı, mısır püskülü, biberiye, maydanoz, limon, yeşil çay, bunları günlük hayatımızda kullanarak size vereceğim tarif gibi tarifler yaparak bunlardan faydalanabilir, vücudunuzdan ödemi atabilirsiniz. Ama biliyorsunuz ki bitkilerin yararının yanında
çok sık tüketildiği zaman maalesef zararı da olabilir. O yüzden ne yapacağız? Gün aşırı veya 2 günde bir yaparak vücudumuzu buna çok maruz bırakmayacağız. Ya da yapıyorsak 15 gün yaptık, sonrasında bıraktık. Buna dikkat edelim. Bir de eğer şeker hastalığınız varsa, böbrek hastalığınız varsa, yine gut hastalığınız varsa, emziriyorsanız, işte gebe bir kadınsanız, yaşınız çok küçükse bunları mutlaka doktorunuza sormadan yapmayın. Şimdi ödem hakkında detaylı bir bilgiye ulaştıktan sonra artık en son çözüme gelelim. Kendimize bir çay yapacağız. Burada kullanacağımız malzemelerden şöyle başlamak istiyorum. Öncelikle her zaman tariflerimizin içerisine yer alan ve ödem atması için de faydalı olan bir dilim limon koyacağız. Çok fazla kullanmıyoruz çünkü görüyorsunuzdur belki. Greyfurt da kullanmış olacağım. Şu kalınlıkta bir dilim limon. Sonra bunun içerisine aynı zamanda tamam biz bu suyu içiyoruz ama biraz da iştahımızı da kapatsın istediğim için, bir de tadını da güzelleştirdiği için böyle bir tane çubuk tarçın kullanacağım. Eğer baş ağrısı gibi şeyler çok sık yaşıyorsanız yarım olarak da kullanabilirsiniz. Sonrasında burada bunun kalorisi olmadığı için çok önemli değil ama bir tutam maydanoz kullanacağım. Maydanozun miktarını istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Bunun içerisine ekstra olarak genelde ödem atıcı çayların içerisinde çok olmuyor. Belki şaşırabilirsiniz. Bir tane şöyle 2 dilim göstereyim onu da. Greyfurt kullanmış olacağım. Greyfurt'un da aynı zamanda hem ödem atıcı etkisi hem de metabolizma hızlandırıcı etkisi vardır. Ama bazı hastalıkların ilaçlarıyla etkileşebilir. O yüzden bu tarifi yaparken mutlaka doktorunuza danışmanızda dediğim gibi fayda var. Son olarak da burada 1 bardak yeşil çay var. Ama siz bunun yerine biberiye, mısır püskülü veya kiraz sapı kullanabilirsiniz. Yeşil çay bizim en temel ve kolay bulabildiğimiz çaylardan bir tanesidir. O yüzden ben bunu kullandım. Ama dediğim gibi siz değiştirebilirsiniz. Burada 1 bardak yeşil çayı da, demlenmiş yeşil çayımı da kullanacağım. O zaman hemen çayımızı hazırlamaya başlayalım. Şimdi böyle bir sürahimizi alıyoruz. Zaten malzemeleri içine koymaya hemen başlayabiliriz. Şöyle maydanozdan başlıyorum. Limonumu da ekliyorum. Limonu dediğim gibi çok koymuyoruz. Greyfurt olduğu için miktara dikkat edelim. Bazı danışanlar çok abartıyorlar. İşte yarımdan bu kadar fayda oluyorsa birden daha fazla fayda görün diye. Ama öyle yapmayın. Hem tadını kötüleştirirsiniz hem de gerçekten biz bunda faydasını zaten göreceğiz. Greyfurtlarımızı da ekliyoruz. En sonda içine yeşil çayımı ekledim. Çok fazla su koymayacağım. Şimdi burada yaklaşık olarak bir 300 milim su vardı, yeşil çay vardı. Onun üzerine biraz tamamladığım zaman bir o kadar daha. Yani 1 litreyi çok fazla geçsin istemiyorum. Evet. Şimdi burada yaklaşık olarak biz şimdi bunu oluşturduk. Bundan sonra taze oluşturduğumuz zaman diyelim gün içinde içmek istiyoruz. 15 dakika bu durumda bekletmemiz gerekiyor ki buradaki tüm malzemeler suya özelliğini versin. Ondan sonra gün içerisinde yavaş yavaş tüketmenizi istiyorum. Şu soru çok fazla geliyor. İşte hocam ben sıcak içmek istemiyorum, soğuk içebilir miyim? Tabii ki içebilirsiniz. O konuda hiç sıkıntı yok. İsterseniz bir gün önceden yapıp tadını beğeniyorsanız ertesi günde tüketebilirsiniz. O konuda da herhangi bir sıkıntı olmayacak. Şimdi ödem atan tarifimizi sizlerle paylaştık. Ama bunun yanında gün içerisinde yediğiniz besinlere de mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer siz yanlış beslenirseniz normal olması gerekenden tabii ki çok fazla ödem olacaktır ve onu da atmanız zor olacaktır. Buna dikkat etmenizi öneriyoruz. Bu tür tarifler veriyorum. Yine de bir uzmandan yardım almak isterseniz benden yardım alabilirsiniz. Bunun için de aşağıda açıklama kısmında iletişim bilgilerim mevcut. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.